Merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimdeki dünyanın en tatlı sweatshirt'ünün yapımını paylaşacağım. Yani bunun tatlılığı kadar yapımı da gerçekten çok basit ve ben sonuçtan inanılmaz memnunum. Gerçekten tam istediğim gibi bir sweatshirt oldu. Zaten halimden de belli galiba. Şimdi birazdan nasıl yapıldığına geçeceğiz ama ondan önce bir soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu videonun altına benimle alakalı merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Bu arada şuradan çıkan soru cevap videosunu izledikten sonra orada sorulmamış soruları sorarsanız çok sevinirim. Böyle biraz daha yaratıcı bir sorular bekliyorum sizden. Size güveniyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan bu inanılmaz sweatshirt'ün nasıl yapıldığına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda böyle fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bu sweatshirt'üm için 1,5 metre kadar 3 iplik penye kumaş kullanacağım. Ben bu kumaşı İzmir kumaş alışverişimde göstermiştim zaten, hatırlayanlarınız vardır. Böyle sweatshirt'lerde 3 iplik penye kumaş kullanmak gerçekten çok güzel oluyor. Yani sweatshirt'ün içinde çok mutlu hissediyorum ben. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama. Kumaşımı bu şekilde 2 kat yere seriyorum. Kalıp içinse bir sweatshirt'ümü kullanacağım yine ama tabii ki bundan çok daha farklı bir sweatshirt elde edeceğiz. Aslında ben sweatshirt'ü kullanmadan da bunu kesebilirdim ama böyle daha net görülsün diye böyle temsili bir kalıp gibi koydum oraya. Kumaşımın üzerine sweatshirt'ü kolları açık bir şekilde yerleştiriyorum. Sweatshirt'ümün en alt kısmından yaklaşık bir 20 santim kadar ölçüyorum ve oraya işaretliyorum. Daha sonra sabunumu alıyorum ve ölçtüğüm yere kadar dümdüz yukarı doğru çiziyorum. Ölçtüğüm yere geldiğimde şöyle bir kıvrım yapıyorum gördüğünüz gibi ve kolumun ucuna kadar dümdüz çizmeye devam ediyorum. Omuz ve kol kısmını yine dümdüz bir şekilde kol ucuna kadar çiziyorum. Yakanın oyuntusunu da verdim bu arada. Yani sweatshirt aslında temsili kalıp olarak kullanmak dediğim tam olarak buydu. Yani tamamen farklı bir kalıp çıkarmış olduk. Daha sonra çizdiğim yerlerden birer santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. Yaka kısmına geldiğimde ise yakayı yarısına kadar kesiyorum. Çünkü bu şekilde göz kararı kestiğimiz için sağ ve solu asla aynı şekilde kesemeyiz. Yani simetrik olmazlar. Simetrik olabilmeleri için yakayı söylediğim gibi yarısına kadar kesiyorum. Daha sonra sweatshirt'ümü kaldırıyorum ve kestiğim parçayı diğer tüm olan parçanın üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde taklit ederek orayı da kesiyorum. Kestikten sonra bu şekilde açıyorum. Şimdi kol ucundan beline kadar ve üst tarafında omuzdan kol ucuna kadar düz dikişle dikeceğim. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sweatshirt kumaşları ipliklenmediği için ben sürfüle çekip böyle bir rahatsızlık vermek istemedim kendime. Sadece düz dikişle diktim bunun için. Şimdi kol uçlarını nasıl balon haline getireceğiz? Kolları gördüğünüz gibi olması gerektiğinden çok daha büyük ve ben böyle kol ucunu büzdüğüm zaman bu balon gibi görünecek. Yani aslında bu yaptığımız tüm balon kol. Diğerleri böyle yarım gibi oluyor. Hani omuzdan itibaren falan olduğunda sanki yarımmış gibi oluyor. Kol ucunu büzebilmek içinse gördüğünüz gibi elimde dikiyorum. Böyle sıkıştıra dikiyorum. O zaten kendi kendine büzgü oluyor. Bu normalde biliyorsunuz ben makinede yapmayı seviyordum. Ama böyle 3 iplik penye gibi çok kalın kumaşlarda inanılmaz zor oluyor. Hani elde yapmak çok daha kolay oluyor. Bu yüzden siz de eğer böyle özellikle pufuduk bir kumaş kullanıyorsanız elinizde yapmanızı öneririm. Bu şekilde yaptıktan sonra elime göre göz kararı biraz bir ayarlama yapıyorum. Şimdi manşetlere geçeceğim. Kumaş parçamı alıyorum ve manşeti istediğim kalınlıkta katlıyorum. Az önce kalıp olarak kullandığımız sweatshirt'ün kol ucunu değil de kolun biraz daha gerisine ölçü alarak burayı işaretliyorum. Gördüğünüz gibi tam çevreleyeceği için ikiye katlıyorum ve onun boyunu alıyorum. Kol ucundan ölçü almamın sebebi ise bu sweatshirt'te ribana kumaş kullanılmış, yani lastikli bir kumaş geçirilmiş kol ucuna. Ben yine normal 3 iplik penyeden yapacağım için bu biraz daha esnemeyecek ve bu yüzden elim girmeyebilir eğer onun ölçüsünde yapsaydım. Ve bu parçanın aynısından bir tane daha kesiyorum diğer kol için. Ve kol uçlarım böyle bileğime gerçekten olmuş mu diye kontrol ediyorum. Şimdi normalde uzunlamasına katlayıp bileğimize geçireceğiz. Ama ortadaki dikişi yapabilmek için, yani kol ucunu tam yuvarlak hale getirebilmek için bunu normalde olması gereken tarafa değil de diğer tarafa doğru katlıyoruz.
ve bu uçlarından düz dikişle birleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları yarısına kadar düzüne çevireceğim ve manşetim aslında hazır olacak. Yani böyle görünecekler. Şimdi bunları sweatshirt'ümün koluyla birleştirmeye geldi sıra. Kol ucumdaki büzgüyü artık tamamen manşetime göre ayarlıyorum. Ayarladığımda şöyle birazcık daha sağlamlaşsın diye birkaç kere diktim ucundan. Ve daha sonra gördüğünüz gibi iki dikişli uç bir araya gelecek şekilde kolumun ucuna manşetimi giydiriyorum. Burada sweatshirt'ün düzü bize bakacak. Unutmayın, tersinden dikmeyin yoksa ters olur. Parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Burada büzgüleri çok bozmamaya dikkat edin. Ve diktikten sonra manşetimi böyle çektiğim zaman balon kolumuzu elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi yakaya geldi sıra. Yaka için ben biye kullanacağım. Siz pervaz da yapabilirsiniz ama sweatshirtlere kesinlikle biye daha çok yakışıyor. Mezuramı döndüre döndüre yakamın ölçüsünü alıyorum. Daha sonra bu ölçtüğüm ölçüden daha uzun bir şekilde biye kesiyorum. Biyeyi mutlaka ama mutlaka verevden kesmeniz gerekiyor. Verev ne demektir? Kumaşı enine değil, boyuna değil, böyle çapraz bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Eğer o şekilde kesmezseniz biye boynumuza göre böyle kıvrılmayacak, yuvarlak şekli almayacaktır ve pot pot duracaktır. Ben içeride kalmasını istiyorum biyemin, yani dışarıda olmasını istemiyorum. Bu yüzden iki ucunu beraber dikeceğim. Birazdan bunu göreceksiniz zaten. Daha sonra yakamın ortasını buluyorum ve biyemi ucundan iğnelemeye başlıyorum. Bu şekilde biyemi ikiye katlıyorum. Bu arada sweatshirtümün yüzü yine bana bakıyor, yani düzünden yapıyoruz bunu. Burada birazcık hava kararmıştı ve görüntü gerçekten çok kötü olmuş. Lütfen kusura bakmayın, birazdan düzelecek bu. Ve yakamın kenarına gördüğünüz gibi çepeçevre iğneliyorum. Arka kısmına geldiğimde ise fazlalık parçayı kesiyorum. Ve bu iki ucu birleştiriyorum. Öncelikle buradan düz dikişle dikeceğim. Daha sonra burayı diktikten sonra yine aynı şekilde ikiye katlayıp yakayı tamamen dikeceğim. Ve gördüğünüz gibi yakamı içeriden bir güzel diktim. Ve daha sonra düzüne katlayıp tam o dikişin dibinden tekrardan diktim. Ve böylece yakam hazır oldu. Daha sonra sweatshirtümün alt kısmını da iki kez içeri kıvırarak düz dikişle diktim. Ve gördüğünüz gibi sweatshirtüm şu anda tam olarak hazır oldu. Bence çok tatlı görünüyor gerçekten. Artık bundan sonra sadece süslemesi kaldı. O da tabii ki sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben şöyle üst kısımlarına, göğsüne böyle bir model yapmak istedim. Ve kendimi yansıtması için bir dikiş makinesi işledim buraya. Şimdi size böyle el dikişi görünümlü nakışı nasıl düzgün bir şekilde işleyebiliriz bunu göstereceğim. Bu yine benim bulduğum bir taktik. Yani başkaları kullanıyor mu bilmiyorum açıkçası. Ben kimsede görmedim. Böyle bir kağıdın üzerine desenimizi çiziyoruz. Ben bilgisayar ekranına yapıştırarak böyle bir dikiş makinesi modeli çizdim. Daha sonra keçeli kalemle bu dikiş makinesinin çizgisinin üzerinden eşit aralıklar yapmaya çalışarak noktalar bıraktım. Bu bizim dikişimizin düzgün olmasını sağlayacak. Çünkü dikerken böyle her aralığı eşit yapamıyoruz. Böyle baş parmağına iki tane çizgi çizip onun aralığına göre dikenler de var. Ama ben böyle sweatshirt'ün üzerine herkes işte bir dikiş makinesi çizemeyeceğini düşündüğüm için böyle direkt kopyala yapıştır taktiğiyle bir şey buldum. İp olarak böyle bileklik yapımında kullanılan dikiş ipleri var. Kalın bayağı bir. Onlardan kullanabilirsiniz. Ama evde yoktu ve ben de hemen yapmak istedim. Böyle bir dikiş ipini ikiye katladım ve iğne deliğinden o iki kat bir şekilde geçirdim. Daha sonra ikiye katlayıp düğüm attığımda 4 kat ip elde ettim. Ve böylece kalın ve kendini gösterebilecek bir ip oldu. Desenimi yapmak istediğim yere kasnağımı geçiriyorum. Daha sonra deseni çizdiğim kağıdı buraya iğneliyorum.
Şimdi noktalara göre iğnemi batırıp çıkarıyorum. Bu dikişe sanıyorum ki elde makine dikişi deniyor. Şimdi birazdan yakından da göstereceğim zaten. Bu şekilde iğnemi bir sonraki noktadan çıkarıyorum ve daha sonra dikmek istediğim noktaya batırıyorum ve böyle bunu devam ettirerek sağlam bir dikiş elde ediyorum. Yani araları boşluk boşluk olmuyor. Bütün her yerini dikmiş oluyoruz. Şöyle yakından gösterdiğimde daha çok belli oluyor galiba. Bu teknikle gerçekten çok düzgün bir şekilde dikebilirsiniz bunu. Ama ben böyle biraz daha salaş durması için bazı yerlerinde ufak hatalar oldu. Onları düzeltmeye gerek duymadım. Ve gördüğünüz gibi desenimin her yerini diktim. Şimdi kağıdımı böyle kenarlarından yırta yırta çıkartıyorum. Burada elim çok fazla deseni kapatmış. Çünkü orada dikiş tutmanız gerekiyor. Hani dikiş tutmazsanız eğer kağıdı direkt çekerseniz orada dikişe zarar verebilirsiniz. Bu yüzden dikişi tutup sadece kağıdı yırtmaya gayret göstererek bunu kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Öncelikle kenarlardan başlıyorum. Daha sonra ortalarını temizleyeceğim. Bu arada bunu yapması da izlemesi de gerçekten çok keyifli bir olay. Ve son olarak makineme ben bir de ip geçirmek istedim. Burası için de yine dikiş ipi kullanıyorum. Dikiş ipini zincir haline getirdim. Yine kalın görünebilmesi için yaptım bunu. Ama böyle eğer direkt kat kat yapsaydım ipin ucunu açık bırakacağım için böyle orası ayrı ayrı dururdu. Hoş durmazdı. Onun için zincir yapmak en iyisi. Ve makinemin üstündeki makaraya birazcık sarıyorum ipimi. Daha sonra makinenin bu horoz dediğimiz kısmından iğnemi batırıyorum. Ve makinemizin iğnesinin olduğu yerden çıkarıyorum. Şöyle birazcık sağlamlaştırmak için orada birazcık gidip geliyorum. Ve ipimin ucunu çıkarıyorum. Böylece benim desenim de bitmiş oldu. Kasnağımı da çıkardıktan sonra sweatshirt'üm hazır. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarımın devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.